İsrail kendince bir fırsat penceresi araladı. Ne dedi? Esad rejimi çöktü. Ben 1974 senesinde Baba Esad'la bir anlaşma yapmıştım. Dolayısıyla Esad rejimi çöktüğüne göre 53-54 yıllık o hanedanlık çöktüğüne göre benim yaptığım anlaşmalarda geçersizdir dedi. Suriye topraklarından Lübnan'a kadar Hizbullah'ın bulunduğu coğrafyaya kadar uzanan hatta bir Şii hilali ve bu Şii hilali hem mühimmat desteği sağlıyor hem siyasi destek sağlıyor ve orada aslında doğal bir kan akışı, yani bir hayat sahası oluşturuyor bu coğrafyalar arasında. Evet, Suriye'nin bayramıdır. Suriyelilerin bayramıdır ama daha Suriye devletinin bayramı gelmemiştir. Suriye devletinin bayramı gelebilmesi için işte ifade ettiğimiz anayasal düzen içerisinde bütün farklılıkların eşit temsil edildiği bir birleşik, bütünleşik, toprak bütünlüğü sağlanmış bir Suriye tesis edilmelidir. Esad bugün Rusya'da. Esad bugün Putin'in himayesinde. Putin'in siyasi ömrü ne kadar olur bilemeyiz tabii ki ama Putin iktidarda kaldığı sürece Esad'ı himaye edeceği çok aşikar. Esad'ın da kendince bir karşı devrim hazırlığında olma riskini her zaman da kafamızın bir ucunda tutmamız lazım. Hocam hoş geldiniz. Evet, Gülsüm Hanım hoş buldum. Çok hızlı gelişmeler yaşandı biliyorsunuz ama birdenbire İsrail'de Suriye'de etkisini artırmaya başladı. İsrail güçleri Golan Tepelerindeki tampon bölgeyi aşıp Suriye topraklarında ilerliyor. Hem Golan Tepelerinin önemini konuşmak isterim, İsrail ne yapmaya çalışıyor onu konuşmak isterim. Ne söylersiniz? Tabii Golan Tepeleri tarihi olarak oldukça stratejik bir coğrafya. Bilhassa 1967'de gerçekleşen 6 gün savaşlarında İsrail'in işgal ettiği, kendince ilhak ettiğini iddia ettiği ama aslında Suriye'ye ait olan bir toprak parçasıydı. Golan Tepelerinin hem jeostratejik tabii jeopolitik öneminin yanında bir de Golan Tepelerinde bulunan su kaynakları aslında hem coğrafyanın geleceği bakımından hem de tabii ki İsrail'in benim de her zaman ifade etmiş olduğum gibi su politikasını, su kartını bu coğrafya açısından kullanması bakımından da çok önemli olduğunu söylemek lazım. Yani şunu demek istiyorum. İsrail'in Arz-ı Mevut ki son Gazze katliamı ile beraber sürekli ifade ettikleri ve zaman zaman bunu teolojik olarak da altını çizdikleri Fırat'tan Nil'e kadar Arz-ı Mevut Tanrı'nın bize vaat ettiği toprak parçasını elde edeceğiz demesinin arkasında aslında su kaynakları elde etmek vardı. Şimdi Golan Tepeleri de aslında başlayan Arap-İsrail savaşlarının da bir parçasıydı. Yani 67 6 gün savaşlarından sonra İsrail'in özellikle Golan Tepelerini ele geçirmesinin en büyük sebeplerinden biri su kaynaklarına hakim olmaktı ve oradaki su kaynaklarını kontrol etmekti. Şimdi daha sonra biliyorsunuz 1970-71'de Hafız Esad'ın ülke yönetimini ele geçirdikten sonra 1974 senesinde yani Yom Kippur 1973 Yom Kippur Savaşı'ndan sonra 1974'te Hafız Esad'la İsrail arasında bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ve bu ateşkes anlaşmasına göre Golan Tepeleri İsrail'in işgali altında kalmaya devam etti. Fakat İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik bölgesi oluştu, bir tampon bölge oluştu. Şimdi son yaşanılan hadiseler yani 27 Kasım'da başlayarak Suriye'de rejim muhaliflerinin hızlı bir şekilde ilerleyerek Şam kapılarını kırması ve Şam rejimini devirdikten sonra yani Esad rejimini devirdikten sonra İsrail kendince bir fırsat penceresi araladı. Ne dedi? Esad rejimi çöktü. Ben 1974 senesinde Baba Esad'la bir anlaşma yapmıştım. Dolayısıyla Esad rejimi çöktüğüne göre 53-54 yıllık o hanedanlık çöktüğüne göre benim yaptığım anlaşmalarda geçersizdir dedi. Ve kendince bir hukuki kaide yaratarak da tanklarını Golan Tepelerinden Şeyh Dağı'nın ötesine doğru sürmeye başladı. Şimdi bunu ilk başta ilan ettiğinde bir güvenlik tehdidi veya bir güvenlik algısıyla politikayı takip ettiğini söyledi. Halbuki öyle bir şey söz konusu değil. Yani kendi ülkesine gelebilecek olan herhangi bir tehdidi bertaraf etmek üzere tanklarını oraya sürmedi. Aslında İsrail fırsat bu fırsattır diyerek Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca ifade ettiği bir an önce Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, Suriye'nin sınır güvenliğini sağlayacak düzene geçilmeli demesinin de emaresini görmüş olduk. Bir anda yansımasını görmüş olduk. Çünkü İsrail'in biliyorsunuz hedefi kendince başlattığı vahşeti ve savaşı kuzeye doğru yaymak. Hatta bizim yedek İsrail dediğimiz o teröristan devletini, o teröristan yapılanmasını gene sizinle konuşmuş olduğumuz Davut koridoru üzerinden, Siyon koridoru üzerinden Türkiye hudutlarına bağlamak. Yani oradan bir yol açmak kendisine. Dolayısıyla Golan Tepelerinden yaklaşık ilk önce biliyorsunuz 30-40 kilometre kadar bir derinliğe girildi. Yanlış hatırlamıyorsam 5 köyü işgal etti. Oradaki bütün okulları tatil etti, bütün yaşamı durdurdu. Hatta halkın arazilerini de, tarım arazilerini de askeri bölge ilan etti. Şimdi dolayısıyla burada çok dikkatli olmamız gerekiyor ve bunun yanında sadece bu değil, İsrail, Esad'ın sahip olduğu mühimmat depoların hatta İran'ın kendisine vermiş olduğu silahların da bulunduğu yerleri de bombalamaya başladı hava bombardımanıyla. Şimdi bu İsrail açısından şöyle bir avantaj yaratıyor. İran'ın biliyorsunuz uzun zamandan beri Suriye'de Esad rejimiyle bir birlikteliği var. Yaklaşık Baba Esad döneminden beri devam eden ve son 2011 tarihinde başlayan Arap Baharı süreciyle beraber Suriye'yi ayakta tutan
Esad rejimine destek veren ve İran'ın Şii Hilali dediğimiz, yani Tahran'dan başlayarak Irak'tan, Bağdat'tan geçen ve işte Suriye topraklarından Lübnan'a kadar, Hizbullah'ın bulunduğu coğrafyaya kadar uzanan hatta bir Şii Hilali ve bu Şii Hilali hem mühimmat desteği sağlıyor hem siyasi destek sağlıyor ve orada aslında doğal bir kan akışı, yani bir hayat sahası oluşturuyor bu coğrafyalar arasında. Şimdi rejimin çökmesinden sonra İran bu anlamda bir darbe daha yedi. Hatırlarsınız son bir yıl içerisinde İran'ın başına gelmeyen kalmadı. Cumhurbaşkanlarının şüpheli bir şekilde helikopter kazası, İbrahim Reisi'nin ölmüş olması, İsmail Haniye'nin, Pezeşkiyan'ın yemin töreninin ikinci gününde Tahran'ın kalbinde saldırıyla hayatını kaybetmesi, şehit olması İsrail'in saldırısıyla, Kasım Süleymaniler gibi, Fahrizadeler gibi önemli isimlerin aynı şekilde öldürülmesi ve belki de en önemlilerinden biri olan Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın da aynı şekilde öldürülmesi İran'ın, şöyle söyleyelim, kolunu kanadını kırdı. Yani İran'daki Tahran rejiminin de kolunu kanadını kırdı. Şimdi bundan sonra ne olacak? İsrail açısından bir avantaj, İsrail açısından bir fırsat yaratır mı bu? Ve bu fırsatçılık İsrail'in vahşet politikasını, İsrail'in katliam politikasını bizim her zaman konuştuğumuz güney hududumuza kadar, yani bu coğrafyanın kuzeyine doğru ilerlemesini sağlayabilir mi? En büyük endişe bu. Ve Türkiye'nin, özellikle Ankara'nın da bakış açısı aslında İsrail'i merkeze oturtarak bunu gerçekleştiriyor. Bakın bugün biz Tel Rifat'ta terör örgütünü temizledik. PYD, YPG, PKK'yı. Yani Fırat'ın batısında o var olan kara delikler kapatıldı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bunu uzun zamandan beri ifade ediyordu. Hatta biz de diyorduk ki herhangi bir şey olacak gibi de gözükmüyor. Acaba nasıl olacak bu iş diyorduk ki gerçekten Türkiye'nin 2015'ten beri oradaki istihbarat ağı ve gücü sahada resmi olarak da yansımasını işte son 15 gün içerisinde gördük. Ne kaldı? Münbiç kalmıştı. Münbiç'te çok önemli çünkü Münbiç'te aşiret gücü var ve Münbiç'teki kara deliğin kapatılması bizim Fırat'ın doğusunu yapacağımız olan harekat açısından da önemli bir sıçrama tahtası olacak, önemli bir motivasyon kaynağı olacak. Orayı da kapattık mı? Orayı da kapattık. Şimdi İsrail endişeleniyor kendince çünkü onların hayali Golan Tepelerinden, yani bugün tanklarını soktuğu ve işgal altına aldığı bölgelerden itibaren Deir ez-Zor hattından doğuya doğru Sincar hattı, Sincar'dan Musul'a, kuzeyden de Kamışlı'ya ve Rakka. Şimdi kendince orada Bermuda şeytan üçgenleri oluşturmaya çalışıyor. Ve biz de diyoruz ki İsrail'e bu fırsatı vermemek için derhal Fırat'ın doğusundaki defteri de açacağız, o dosyayı da açacağız ve ivedilikle 40 kilometrelik derinlikte bir Fırat'ın batısını yaptığımız gibi doğusunda da 40 kilometrelik kalan Suriye sınırı boyunca bir güvenlik derinliği oluşturacağız. Şimdi bu İsrail'in o Davut Koridoru açısından büyük bir tehlike ifade edecek. Çünkü hem Kamışlı hattı hem Rakka ve Deir ez-Zor hattına kadar olan coğrafyada Türkiye bir etki sahası, bir alan hakimiyeti sağlamış olacak. Ve Deir ez-Zor'da da bugün PKK büyük bir yenilgi aldı biliyorsunuz. PYD büyük bir yenilgi aldı. Oradaki Arap aşiretleri ve Kürt aşiretlerinin de rejim muhalifleri dediğimiz ve Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu saflarında yer almasıyla beraber aslında bu oyun tamamen bozulmuş olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin her zaman için endişeyle baktığı rejimden sonra oluşacak olan boşlukların PKK, YPG veya diğer terör uzantıları tarafından boşlukların doldurulması ihtimaline karşı biz bu önlemleri şu anda almış vaziyetteyiz. Dolayısıyla evet, Suriye'nin bayramıdır. Suriyelilerin bayramıdır ama daha Suriye Devleti'nin bayramı gelmemiştir. Suriye Devleti'nin bayramı gelebilmesi için işte ifade ettiğimiz anayasal düzen içerisinde bütün farklılıkların eşit temsil edildiği bir birleşik, bütünleşik, toprak bütünlüğü sağlanmış bir Suriye tesis edilmelidir. Çünkü parçalı Suriye, federatif bir Suriye, İsrail açısından da bir fırsat penceresi oluşturabilir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta Esad rejiminin işte biliyorsunuz Suriye'de Rusya ile uzun zamandır yapmış olduğu bir işbirliği var. 2015'te Rusya'nın devreye girmesiyle beraber belki o zaman kapatılacak olan defter bir 10 yıl daha ertelenmek zorunda kaldı. Çünkü Putin Esad'a çok ciddi destek verdi. Hava bombardımanlarıyla, karadan verdiği destekle, mühimmat desteğiyle Esad'ın bugüne kadar yaşamasını sağladı, rejimin ayakta kalmasını sağladı. Ama şimdi artık öyle değil. Rusya bile Türkiye'nin kapısını çalıyor ve kendi askerlerin güvenli bir şekilde bu coğrafyadan ayrılması veya burada güvenli sağlanması bakımından da Türkiye'den destek istiyor. Diyeceksiniz ki Rusya coğrafyadan çekilir mi? Coğrafyadan çekileceğini beklemek bence doğru olmaz. Çünkü Tartus, Laskiye dediğimiz, Himeymin dediğimiz 3 ana üs bölgesinde Rusya'nın ciddi varlığı devam ediyor ve Akdeniz'deki, Sıcak Deniz'deki varlığı bakımından da biliyorsunuz Rusya'nın bu bölgelerde muhakkak kalması önemli. Ben biraz konuşmak isterim. Şimdi bundan sonra ne olacak? Yani yeni anayasa için 18 aylık bir süreç var. Seçimler için de aynı şekilde. Şu
şu an bir boşluk söz konusu. Hani o kafamızda korktuğumuz senaryo olabilir mi artık? İsrail işgalci güç, İsrail yeri gelip de bize doğru ufaktan gelebilir mi? Suriye'de bu boşluktan faydalanıp, biliyorsunuz şu an Şam'ın kırsal bölgelerini bombalıyor. Ben size bir sorayım dedim. Şimdi İsrail'in planladığı Türkiye'nin güneyine kadar gelmek ve bu coğrafyayı parçalayarak tarihi olarak örnek vermek gerekirse 1916 Sykes-Picot, yani İngiltere ve Fransız Dışişleri Bakanları'nı biliyorsunuz yapay olarak sınırlarını çizdiği coğrafyadan bahsediyoruz. Bir Suriye, Irak, diğer bölge ülkeleri, Suudi Arabistan gibi. Ve yeniden bu bölgeyi kendilerince oturup masada cetvelle senin burası olsun, benim burası olsun diyeceğimiz dönemin artık sonuna geldik. Artık yeni Sykes-Picot'ların devri bitti. Yeni Serv anlaşmalarının devri bitti. Neden bunu bu kadar iddialı söylüyorum? Çünkü Türkiye'nin 2015'ten itibaren istihbarati olarak, yani Milli İstihbarat Teşkilatımızın hem Suriye'de hem Irak'ta hem de Filistin'de ve o bölge civarında yapmış olduğu faaliyetlerin bugün yavaş yavaş ete kemiğe büründüğü bir süreç içerisine girildi. Hiçbirimizin bundan tabii ki haberi yoktu. Bunlar çok büyük gizlilik içerisinde yapılıyordu. Ve bunu yaparken Türkiye orada kimsenin şakağına silah dayayarak bunu yapmadı. Kamu diplomasi yöntemleriyle yaptı. Yumuşak gücünü kullanarak yaptı ve o bölge insanlarının 100 yıl evvel Osmanlı'dan koparılan bu coğrafyada o dönemlerde barış içinde yaşayan ama maalesef işte Arap Lawrence'ların yapmış olduğu o casusluk faaliyetleriyle kimi isyancı Arap aşiretlerinin de arkasını alarak Osmanlı'yı yıkan zihniyete karşı bugün o bölgenin gerçek halkı, gerçek unsurları bunu fark ediyor. Ve Osmanlı bakiyesi, Osmanlı'nın devamı olan Türkiye Cumhuriyeti'ne de nasıl diyelim daha barışçı bakıyor, daha güvenlikçi bakıyor ve Türkiye'nin de bu bölge halkına ne kadar kucaklayıcı ve onların ne kadar meşru temsilini isteyen bir devlet olduğunu da biliyor. Şimdi dolayısıyla bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bu Türkiye'nin gelecek politikaları bakımından, Orta Doğu siyaseti bakımından da büyük avantaj sağlayacak. Şimdi şöyle dememiz lazım. İsrail'in istediğini yapabilmesi için PKK terör örgütü kartının işlevsel olması lazım. Dolayısıyla İsrail'in hedeflediği o yedek teröristan dediğimiz, yedek İsrail dediğimiz teröristan yapılanmasını inşa edebilmesi için PKK kılıcını, kendince PKK kartını kullanması gerekiyor. Biz şu anda oradaki PKK'yı, YPG'yi buduyoruz, yok ediyoruz, imha ediyoruz. Ve imha ettikçe İsrail köşeye sıkışacak. İmha ettikçe İsrail arz-ı memut düşüncesinden vazgeçmek zorunda kalacak. Ve tabii bu her şey bitecek anlamına gelmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Donald Trump'ın 20 Ocak'ta koltuğa oturması ve yemin etmesinden sonra diyecekler ki İsrail'in güvenliğini sağlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede ne yapacak? En son Donald Trump kendi Twitter adresinden paylaşmış. İsrail'i ne kadar destekliyorsunuz? Şimdi Donald Trump'ın bir İsrail politikası olacağını biliyoruz. Donald Trump'ın belki de İsrail'i Joe Biden döneminden daha fazla destek sağlayacağını biliyoruz. Şimdi dolayısıyla burada Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye üçgeninde bir yeni Filistin görünümü göreceğiz. Bir yeni Filistin anlayışı göreceğiz. Biz burada Gazze katliamlarını unutmadık. Şimdi kimi yorumlarda diyorlar ki Gazze unutuldu, rota Suriye'ye döndü. Hayır, biz bunların hepsini bir bütüncül olarak değerlendiriyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz ki, şahsen ben kendim şuna inanıyorum ki İsrail'in başlatmış olduğu Gazze katliamı sadece bir Gazze katliamı değil, Gazze kıyılarından Türkiye'nin güneyine doğru 1100 kilometrelik hattı birbirine bağlayacak olan Siyon koridorunu ve bunu Gazze limanlarından, Gazze limanından Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bulunan Limassol'a kadar bağlayacak hem kara hattı ve daha sonra bunun deniz koridoruyla birleştirmesiyle beraber bir menteşenin oluşturulması planlanıyor. Şimdi bu işin jeopolitik risklerini birçok kez ifade ettik. Ama şu anki durum bu planların onlar açısından söylüyorum maalesef ki suya düşmesine sebebiyet verecek. Ama bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya, PYD'ye nasıl bir destek verecek? Rusya Federasyonu, Esad biliyorsunuz Moskova'ya gitti ve sığınmacı haline geldi. Bu da enteresandır. Sizin halkınız yıllarca, milyonlarca insan yollarda hayatını kaybetti. Küçücük bebekler boğuldu. Kaçmak isterken, yeni bir hayata doğru yürümek isterken şimdi kendisi sığınmacı ve milyonlarca Suriyeli bugün kendi öz topraklarına geri dönüyor. Bu da ilahi adaletin işte nasıl tecelli ettiğini de gösteriyor. Ama şunu da söylemek lazım. Şunu da görmemiz lazım. Esad bugün Rusya'da. Esad bugün Putin'in himayesinde. Putin'in siyasi ömrü ne kadar olur bilemeyiz tabii ki ama Putin iktidarda kaldığı sürece Esad'ı himaye edeceği çok aşikar. Esad'ın da kendince bir karşı devrim hazırlığında olma riskini her zaman da kafamızın bir ucunda tutmamız lazım. Çünkü Orta Doğu'daki kartlar her zaman nasıl kırılıyor diyoruz ya klasik olarak. Bundan 3, 5, 10 yıl bilemeyiz ama karşı devrim sürecinin hazırlanabileceği bir konjonktüre de izin vermemek üzere de o tarafı da muhakkak gözümüzün ucunda takip etmemiz de gerekiyor.